Evet, az önce fıstık ezmesi koku testi yaptım. Test için bir cetvele ihtiyacımız var. 20-25 santim olması yeterli. Fıstık ezmesine ihtiyacımız var. Bu taze Türk kahvesi de olabilir. Yapılan şey, burnumuza yaklaştırarak bir burun deliğini kapıyoruz. Ve santimleri geriye doğru birer santim getirerek derin nefeslerle kokuyu almaya çalışıyoruz. Sonra diğer burun deliğine geçmek için arada bir 90 saniye beklemek lazım. Onu yapalım. Daha sonra burun deliğiyle yapıyoruz ve santimleri not ediyoruz. Hangi santimlerde biz kokuyu almaya başladık? İki burun deliğinin de yaklaşık santimlerde kokuyu alması daha doğru. Aradaki farkın çok büyük olmaması lazım. Bir de 2-3 günde bir tekrarladıkça veya en azından haftada bir bu mesafenin çok yaklaşmaması lazım. Yani kısalmaması lazım. Kısalmış olması bize koku alma duygumuzdaki azalmayı anlatıyor. Çünkü mesafe yaklaşmış oluyor. Bunun ne önemi var? Şimdi normalde peanut butter smell test denen koku duygusunu evde basitçe fıstık ezmesiyle yapılmasını anlatan test, Amerikalılar fıstık ezmesini çok kullanıyor diye kullanılmış. Dediğim gibi bizde sarımsak da olabilir, Türk kahvesi de olabilir bu test için. Bu aslında Alzheimer gibi nörolojik hastalıkları, demansla giden hastalıkları tespit etmek için önerilmiş bir test. Çünkü o hastalıklarda da en erken belirtilerden birinin aslında koku kaybı olduğu biliniyor. Yani hafıza probleminden önce bile koku kaybı oluyor. Fakat bizim evde korona testi olarak yapmak istediğimiz şu andaki testin amacı ise şu. Biliyorsunuz bütün üst solunum yolu enfeksiyonlarında, viral enfeksiyonlarda burun mukozasındaki enfeksiyona, inflamasyona bağlı olarak hani virüsle savaşta burun şişiyor ve koku duygusu bir süre azalıyor. Dolayısıyla aslında tat duygusu da onunla paralel olarak azalıyor. Buraya kadar biliyoruz. Peki COVID-19 hastalığında da artık geriye dönük epidemiolojik çalışmalar yaptığımızda aslında hastalığın ilk belirtilerinden birinin tat ve koku duygusunun azalması olduğunu artık biliyoruz. On binlerce kişi üstünde belirtiler toplanıp analiz edildiğinde yorgunluktan, öksürükten, ateşten daha spesifik olarak koku ve tat alma duygusunun azalması önemli bir bulgu olarak belirtilmiş. Bu yüzden de bir sürü data toplanmış ve insanlar bu konuda koku duygusunda, tat duygusunda azalma olursa bir test yaptırması konusunda uyarılmış. İşte bunun için bir kliniğe gidip koku testi yapmak zor olduğu için evde bizim Türk kahvesi veya fıstık ezmesiyle yapabileceğimiz bu koku testi bize fikir verebilir. Buradaki amacımız koku reseptörlerine gelen havadaki koku moleküllerinin kaç santimden onu uyardığı. Eğer güçsüzleşmişse koku alma duygumuz giderek onun bize doğru yaklaşması gerekir. Veya bir burun ve iki burun arasındaki fark varsa o da istenmeyen bir durum olarak kendini gösteriyor. Böyle basit bir şey yaparak burun mukozasında alerjiden, işte sinüzitten falan bağımsız olarak, yani onların olmadığını varsayıyorum, koku duygumuzun azalmasının orada viral bir oluşum olduğu ve orada bir inflamasyon olduğunu anlatan bir test olarak hani bunu biliyor hekimler. Ben de sizinle nasıl yapıldığını paylaştım. İnternette, YouTube'da böyle bunun videoları var. Daha düz bir cetvelle de şu şekilde de ölçerek yapabilirsiniz. Biri size yardım edebilir. Önemli olan tek tek burun deliklerinin aralıklı olarak kapatılması ve birkaç günde bir, istiyorsanız haftada bir, istiyorsanız her gün koku mesafesinin ölçülerek yaklaşılıp yaklaşılmadığına bakılması. Bunu COVID için kullanabildiğimiz için gibi ailedeki büyüklerin, yaşlıların hani birazcık daha nörolojik durumlarını kontrol etmek için de kullanabiliriz. Koku testimiz böyle. Bununla ilgili web sayfamda yazı var. YouTube'da da video var. Ödül olarak da zaten biz bu güzel fıstık ezmemizi yiyebiliriz. Koku testini her gün aynı saatte yapmak lazım. Doğru olan o. Eğer gündüz saatindeysek de fıstık ezmesi yemekte bir problem olmayabilir. Afiyet olsun.